Hani o tarih dersleri var ya, Tigin, Buyruk, Ayguci, Ayuki, Keneş, bir sürü karmaşık terim ve unvan birbirine girer, insanın başını döndürür. Ama merak etmeyin, bu isimleri ezberlemenize hiç gerek kalmayacak. Çünkü şimdi size bütün bu terimleri aklınızda tutmanızı sağlayacak gerçekten süper bir yöntem göstereceğim. Ama önce abone olmayı unutmayın. Evet, yanlış duymadınız. Bu karmaşık devlet yapısını akılda kalıcı ve eğlenceli bir hikayenin içine gizleyeceğiz. Karakterleri ve olayları kullanarak bu işi kökünden çözeceğiz. Emin olun, bu anlatımdan sonra bu terimleri unutmanız neredeyse imkansız hale gelecek. Hazırsanız başlayalım. Peki yol haritamız nasıl? Önce devletin kalbi olan büyük meclis yani kurultaydan başlayacağız. Sonra hanedan ailesine ve rollerine bakacağız. Ardından hükümetin işleyişini yani günlük işlerin nasıl yürüdüğünü göreceğiz. Ve son olarak da kilit görevlilerin kimler olduğunu tek tek tanıyacağız. Ve hikayemiz başlıyor. Gözünüzde canlandırın. Yılda 3 kez toplanan, devletin en önemli şahsiyetlerinin bir araya geldiği o büyük meclisteyiz. Devletin kaderinin çizildiği anlardan biri, işte hikayemizin ilk anahtar noktası burada. Kaan'ın eşi Hatun etrafına bakınıyor ve iki şeyden şikayet ediyor. Birincisi, etrafta çok fazla kene olduğunu söylüyor. İkincisi de organizasyonu yapanların çok toy, yani tecrübesiz olduğundan yakınıyor. Bu iki kelime, kene ve toy, bizim sihirli anahtarlarımız. Hatun neyden şikayet etti? Kenelerden. Hop, meclisin diğer adı aklımıza geldi. Keneş ya da kengeş. Peki organizatörler nasıldı? Toydu. Demek ki meclisin bir diğer adı da toy. Gördünüz mü? Ezbere hiç gerek yok. Şimdi hikayeye yeni bir karakter giriyor. Meclisin kapısında duran görevli Toygar. Elinde bir defter var ve içeri giren herkesi tek tek yazıyor. Bu isim çok önemli. Çünkü bize bir unvanı asla unutturmayacak. Kayıt görevlisinin adı Toygar. Peki kurultaya katılan üyelere ne deniyordu? Toygun. Toygar, Toygun, sesler neredeyse aynı. İşte bu kadar. Toygar karakteri sayesinde üyelerin unvanının Toygun olduğunu kolayca hatırlıyoruz. Tamam. Meclisin farklı isimlerini ve üyelerini öğrendik. Peki bu kadar önemli insan bir araya gelip ne yapıyordu? Kurultayın gücü neydi? Yetkileri saymakla bitmezdi. Devletin beyni gibi çalışırlardı. Kaan'ı seçmek onların işiydi. Savaş kararlarını onlar verirdi. Vergileri belirler, üst düzey yöneticileri yargılarlardı. Hatta hayvan sayımı yapmak ve dini konuları tartışmak bile onların gündemindeydi. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Kaan şöyle diyor: "Fikirlerinizi alırım ama son söz benimdir." Yani kurultay ne kadar güçlü olursa olsun son karar Kaan'a aitti. Kurultay bir danışma meclisiydi. Herkes konuşur, tartışır, öneride bulunur ama masaya yumruğunu vuran Kaan'dı. Kurultayı anladığımıza göre hikayeye devam edelim. Şimdi sahneye hanedan ailesi çıkıyor. Bakalım saraydaki roller nasıl dağıtılmış. Kaan, "Benim oğlan Tekin nerede?" diye soruyor. Cevap geliyor, hocaları Atakan ve İnal ile birlikte derste. Bu üç isim Tekin, Atakan ve İnal bize üç önemli unvanı öğretecek. Hikayedeki Tekin aslında tarihteki Tigin'i temsil ediyor. Yani Kaan'ın oğluna Tigin deniyor. Hocaların isimleri Atakan ve İnal ise Tiginleri eğiten ataman veya İnal unvanlı öğretmenleri temsil ediyor. Peki Tigin eğitimini bitirince ne oluyordu? Onu vali gibi bir bölgeye gönderiyorlardı ki devlet yönetimini sahada öğrensin. Bu göreve atanan bir Tigin'in aldığı unvan ise Şad idi. Bunu hatırlamak için hikayemize Şadiye adında bir hanedan üyesi eklediğimizi düşünün. Şad unvanı aklınıza hemen gelir. Büyük meclisi ve hanedan yapısını gördük. Şimdi gelelim devletin motoruna. Günlük işlerin yürütüldüğü hükümete. Kaan karşısında biraz uykulu duran bakanına sesleniyor. "Buyurun bakalım, buyurun." Ardından ekliyor: "Benim sözüm buyruktur." Bu sahnedeki buyurun ve buyruk kelimeleri yeni kapılar açacak. Kaan'ın emri neydi? Buyruk. O halde bakana ne deniyormuş? Buyruk. Bu bir. Sonra Kaan. Bakana ne dedi? Ayık kafayla dur. İşte bakanların oluşturduğu hükümete de Ayuki deniyor. Ayık kelimesinden geliyor. Ve son sır, Hatun bu duruma söylenirken Aygıcık diyor. İşte bu, hükümetin başındaki kişiye verilen unvan. Aygcı, yani dönemin başbakanı. Harika değil mi? Geldik son bölüme.
Bu büyük yapıyı ayakta tutan diğer görevliler kimlerdi? Şimdi yönetimde iki önemli kol var. Sivil ve askeri. Hikayemizdeki sivil karakter Apo, bize sivil yöneticilere verilen APA unvanını hatırlatacak. Tutuklu asker Veli ise askeri valilere verilen tutuk unvanını. Sivil Apo APA, tutuklu asker tutuk ve diğer uzmanlar. Komutan Tarkan Tarkan, bitkin yazar, bitikçi, bitikçi. Yorgun yamaç, yargıcı. Ağrılı Hazal Ağalığı hazine sorumlusu. Elinde damga taşıyan mahir tamgacı, mühür sorumlusu. Tütün kokan memur Tuğunu, vergi toplayan görevli. Her karakter bir unvanı temsil ediyor. Gördünüz mü? Bütün o karmaşık kelimeler bir anda anlam kazandı. Artık bunlar sizin için ezberlenmesi gereken kuru bir liste değil, akılda kalıcı bir hikaye. Bu yöntem, eski Türk devlet yapısını anlamak ve hatırlamak için size gizli bir anahtar sunuyor. Ve bitirirken aklınızda şu soruyu bırakıyorum. Unvanlar değişiyor, kurumların isimleri değişiyor. Kurultay bugünün meclisine, Kaan bugünün başkanına dönüşüyor. Ama bir devleti yönetmenin özü adalet dağıtmak, vergi toplamak, ülkeyi savunmak gibi görevler binlerce yıldır aslında ne kadar da birbirine benziyor. Gerçekten de üzerine düşünmeye değer.